Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Size çok güzel sorular hazırladım. Köklü sayının artık son sorularına geçiyoruz. Zor sorularımızdayız. İlk ile başlayalım. 3 parttan oluşacak. Şimdiden söyleyelim. Kolay sorular değil. Hani çözemedim hocam, acaba yapamayacak mıyım demeyin. Çünkü cidden zor sorular. LGS sınavı için bir tık üst seviye sorular. Hani moralin bozulmasın hocam. Sıkıntı yok. Devam et. Sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Sonrasında artık sınava bırak diyelim. Çok uzatmıyorum. Direkt ne yapalım? Sorularımıza geçelim. İlk sorumuzla başlayalım. Ne diyor ilk sorumuzda? Aşağıda, pardon kalemi ters tutmuşum. Ne diyor? Aşağıda verilen çuvallarda fındık bulunmakta olup kütleleri altlarında yazılmış. Hocam bu arada benim memleketim Ordu. Fındık yetiştiriciliği en çok Ordu'da olur hocam. Ordu'da yaz aylarında Ağustos, Eylül bu civarlarda biz fındığı toplamaya başlarız. Bu da sana ekstra bir bilgi olsun. Bu bilgiyle ne yaparsın bilmiyorum. Bir satıcı bu çuvallardan 4 tanesini satmış hocam. Tamam, eyvallah. Sattığı çuvalların kütleleri toplamı kilogram cinsinden bir tam kare sayı elde etmiş, tamam mı? Tam kare sayı neydi hocam? Hemen yazıyorum. 1, 2, 4, 9, yani bir sayının karesi olacaktı. Tamam, bu da cepte hocam, biliyorum, sıkıntı yok, sen soruya gel. Tamam, ne yapacağız? İlk adımımız nasıl olmalı? Ben bu 5 tane çuvalı toplarım, içinden bir tanesini çıkaracağım değil mi? Çıkardığım zaman tam kare sayı olacak. Bir hepsini toplayayım, bak sana kolay bir toplama taktiği. 50 burada, 60 burada, 110. 60 daha 170. 70 daha 240. 80 daha ne yaptı? 320. Yazdım. Artı 4. 3 daha 7. 9 daha 16. 3 daha ne hocam? 23. 9 tane hocam 32. Yazdım. 352 kilogram benim neyim varmış hocam? Çuvalımın ağırlığı varmış. Ben bir tanesini çıkartacağım. Bak dikkat et. 352'den aşağıda köklü olarak tam sayı elde edebileceğimiz hangi sayı var hocam? Gel, 289 var bir tane. Bu neydi? 17'nin, bak 17'nin kareköklü ifadesi şeklinde yazabiliyorduk bunu. Değil mi? Bu cepte. 289'a ulaşmam için benim kaç kilogramlık çuvalı çıkarmam lazım? 52'yi buradan çıkardım. Bak 300'e tamamla bunu. Buradan da 11 geldi. Topladım hocam. 63. Şıklarda var mı? Var. Yapıştır, geç. Arkana bile bakma hocam. Gel diğer sorumuza geçelim. Nasıl? İyiler. Bir dakika. Üstte bir sorumuz daha kalmış. Ya hocam sen de şimdi tablo falan var. Gözünü korkutmamak için ikinciye yapmış. Ya haklısınız, sizden görmemişiz ama sıkıntı yok. Gel bakalım sorumuza geçelim. Ne diyor? Bir süpermarketin müşterilerine uyguladığı hediye kampanyasında birden 100'e kadar olan doğal sayıların kareköklü ifadeleri yukarıdaki özdeş karelerden oluşan darta yazılmış. Tamam. Her müşteriye bir kez ok atma hakkı verilecekmiş. Tamam. Karavana atış olmayacakmış. Tamam hocam. Okun isabet ettiği karesel bölge üzerindeki sayının değeri tam kare bir doğal sayı olacakmış, tamam mı? O zaman hediye kazanıyormuş. Özlem Hanım diyor, hediye dartına bir kez atış yapma hakkı kazanmıştır diyor. Hediye kazanma şansı nedir? Tam sayı, bak tam kare bir sayı olacak. Tam kare sayımız neydi hocam? Bir daha yazıyorum. Az önce yazmıştım. 1, 2, 4, 9, 16. Yani bir sayının karesi olacaktı. Bu cepte. Tamam, aklımda hocam. Gel incelemeye başlayalım. 1. Bak hemen aldım. Bunu aldım. Gel bakalım, devam ediyoruz. 4. 2'nin karesiydi. Bak bunu da aldım. Geliyorum, buralarda yok. Gel bakalım. Buralarda göremiyorum daha. Göremedim. Bak 5 ama tam kare bir sayı değil. Geldim. 4 bak 2 ama tam kare sayı değil. Aha 81. 9. 3'ün karesiydi. Onu da aldım. Geliyorum, bakıyorum. Göremedim. Bak 100 10'un karesi ama 10 tam kare değil. Almadım. Bunlar zaten köklü. Geç. Bulamadım hocam. Daha yok herhalde. Aynen, daha yok. Yani bizim 3 tane neymiş hocam? Tam kare sayımız varmış. Bu 3 tane tam kare sayıyı aldım. Bak burada 100 tane benim sayım vardı. 3 bölü 100. Benim o zaman kazanma şansım ne hocam? %3 derim. Arkama bile bakmam. Şıkkımı işaretler, keyfime bakarım hocam. Diğer soruma. 3. soruma geçerim. İçim rahat bir şekilde. Tamam. Bu soruyu zaten çözmüştük. Geldim 3. soruma hocam. Yine bir tablo var. Allah'ım. Ne yapalım, biz bu sorularla derde kaldık ya. Hadi gel başlayalım. Moralimiz bozuk. Canım da sıkkın zaten. Sorular ya zor zaten. Biraz da
Yani kendi hayatımızda da bir sıkıntılar oluyor. Ama bunu buraya katmamaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Bu soruyu seninle keyifli bir şekilde çözelim hocam. Keyfe gel biraz. Tamam, ben keyifliyim zaten, sıkıntı yok. Haydi sorumuzu okumaya başlayalım. Dikdörtgen biçimindeki panoya 3 kağıt ve bu kağıtların alanları verilmiş hocam. Tamam, kağıtlar üst üste gelmeyecek. Doğrusu ya tamam, geç fasafiso. Fasafiso. Geldim. Dikdörtgen biçimindeki panonun kenar uzunlukları, bak kenar uzunlukları desimetre cinsinden 2'nin bir kuvveti olacakmış. Yani bak şuralar var ya, şuralar. Şuralar bak, şununla şu, bununla bu uzunluk 2'nin bir kuvveti şeklinde olacakmış hocam. Bu da cepte. Verilen bilgilere göre panonun alanı en az kaç desimetre karedir? Bak yanlarda boşluk verilmiş. Buraları en az olacak şekilde ayarlayacağım. Bak bunlar kare olarak verilmemiş ama alanı 12 desimetre, 48 ve 27 olarak verilmiş. O zaman bir kenarını en kısa şekilde ayarlamam için bunun kare olması lazım hocam. Kare en kısa şekilde. Bak dikdörtgen uzun kenarı oluyor falan. Olmaz yani. En kısa şekilde ne olur hocam? Bak A dersin, A dersin. B dersin, B dersin. C dersin, C dersin hocam. Sıkıntı yok. O zaman A kare neydi? Bak A kare eşittir 12'den. A'mızı ne buldum hocam? 2 kök 3. Bak bunun bir kenarı 2 kök 3'müş. O zaman direkt hemen B'yi de aynı şekilde yapalım. Kök 48 16 çarpı 3'tü. Bak bu da 4 kök 3. Zaten bak uyanık ol hocam. Kök 3'ten başka bir şey çıkamaz. Uzunluk hesaplattıracak sana. Hepsi aynı kareköklü ifade olması lazım. Hani karekök kısmı en azından. Gel bakalım 9 çarpı 3. Bu da ne yaptı? 3 kök 3. Bak ne hikmetse burada da kök 3 çıktı. Allah Allah. Neyse gel bakalım devam edelim. Toplu uzunluğu, bak şuranın uzunluğunu toplu hocam. 2 buradan 4 buradan 6. 3 daha vardı 9 kök 3. Yani bak uzun kenar, şuraya geliyorum. Uzun kenar neymiş? En az, bak en az. En az geldim yazdım 9 kök 3. En az, bak bu en az, tamam mı? 9 kök 3 hangi sayılar arasında? Ben bir de buna bakayım hocam. İçim rahat etsin. 81 çarpı 3'tü kök içine, bak 9'u attım içeri. Bu da kök 243. Sanki 15'in karesi 225'ti. 16'nın karesi de ya 15 ile 16'nın arasında bir sayı değil mi bu? Tamam hocam, sıkıntı yok. Yani benim o dikdörtgenlerin oluşturduğu yer 15 ile 16'ymış. Bana ne diyordu? 2'nin kuvveti şeklinde yazıyordu. 2'nin kuvveti olacak şekilde bir tık üstünde hangi sayım var hocam? 16. Bak 2 üzeri 4. Sıkıntı yok. Şurayı buldum. 2 üzeri 4. Bak yanlış anlaşılmasın. Şurası, bak şuraya kadar. 2 üzeri 4'ümü yazdım. Şimdi ben kısa kenarımı da bulayım hocam. Kısa kenarımı hangi referans noktası alarak yapabilirim? Bak büyük kare. Şurada en az incelikte bu kalmış. Bana en doğru sonucu o verecektir. En az olabilmesi için. Bak neymiş şurası? 4 kök 3. O zaman 4 kök 3'ten bir tık yukarıda olması lazım değil mi? Tamam, cepte 4 kök 3. Bak kısa kenar yazdım buraya. 4 kök 3 yazdım. Ne diyor bana? 4 kök 3'ten diyor bir tık üstte 2'nin kuvveti olan bir sayıyı bul diyor. Hemen yapayım hocam. 4 kök 3 neydi? Kök içinde 16 çarpı 3. Bu da ne yaptı? Kök 48. Kök 48 hangi sayılar arasındaydı hocam? Hemen yazıyorum. 6'nın karesi 36 ile 6 ile 7'nin. 7 de 49'du. İkisinin arasında olduğunu buldum. Şimdi bana ne diyordu? 2 üssü bir şeyli olarak. En küçük 2 üssü bir şeyli ne hocam? Bak burada 8 var. Bir tık yükseğe çıktık ama sıkıntı yok. 2 üzeri işte bunu buldum. Kısa kenarımız neymiş hocam? 2 üzeri 3. Bak dikkat et. Uzun kenarımız 2 üssü 4'tü. Kısa kenarımız hocam 2 üssü 3'ü buldum. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bize ne soruyordu? Panonun alanı en az kaç desimetre kare? Bundan sonrası easy peasy ilan milan. Tamam mı? Geldim. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri çarptım. 2 üzeri 7 etti hocam. Hadi diğer soruya beklemeden geçelim. Ne diyor? Ya yine cetveller, kalemler, bir şeyler. Hadi çözmeye bak. Zaman harcama hocam. Hızlı bir şekilde bitir. Gerekirse beni 2x al. Zaten hızlı anlatıyorum. 2x al, 4x gibi dinle ya. Tamam. Zamanın önemli senin. Bir kalemin boyu şekil 1'de verilmiş. Bu kalemin kalemtıraş kullanarak yapmış. Şekil 2'de de bunu göstermiş. Ne diyor? Kısalma miktarının santimetre türünden hangisi köklü ifadeye denk olduğunu bul diyor. Bak gel şimdi. 1 burada var. 9 burada. Yani 8 santimmiş ilk başta bu. Şimdi gel buraya. Bak 3 ile 6 ve 7 arasında. Yani şurası 3. Bak burası da 4. Bu 3 ile 4 arasında bir sayıda hocam. 3 ile 4 arasında. İlk başta 8 santimdi. Soymuşum. 3 ile 4 arasına gelmiş. Yani ben ne kadar soymuş olabilirim hocam? 8'den 3 çıkar 5. 8'den 4 çıkar 4.
Yani 4 santimle 5 santim arasında bir miktarda soymuşum hocam. Şimdi gel, 4'ün uzunluğu neydi kareköklü ifade olarak? Kök 16. 5'in uzunluğu neydi kareköklü ifade olarak? Kök 25. 16 ile 25 oranın arasında kök 20 var hocam. İşaretledim. Arkama bile bakmadan kaçtım. Gel bakalım, bir güzel soruyla daha karşı karşıyayız. İpler, kareler, kartonlar döktürmüş yine yazan. Gel beraber çözelim. Kare şeklindeki bir kartonun çevre uzunluğu 40 santimetrelik kırmızı iple ölçüldüğünde bak kısa kalmış, tamam mı? Bununla kırmızıyla bu uzunluğu yapılıyor, kısa kalıyor. 42 santimetrelik yeşil iple yapılmış. Ne olmuş hocam o zaman? Biraz artmış. Yani benim çevre uzunluğum, bak çevre uzunluğu, şuraya yazıyorum, çevre uzunluğu neymiş hocam? 40 ila 42 arasındaymış, tamam mı? Yani 40'tan bir tık büyük, 42'den bir tık az. Şimdi bunların, benim çevre uzunluğum, bir kenarım 10 olursa ne olur? Bir kenarım 10 olursa 40 olur değil mi? 11 olursa ne olur? 44. Yani benim kenar uzunluğum neyle neyin arası olacak? 10 ile 11'in. Ama dikkat et bak, tam ortalarında bir şey olacak. Tamam mı? Ne diyor? Kare kartonun bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir diyor. 10 neydi hocam? Kök 100. 11 neydi hocam? Kök 121. Gel bunu bak 49 çarpı 2 diye yazarım. Ne oldu hocam? 98'li bir şey. Olmadı. Zaten 40 santimetre azdı. Bu da hiç olmaz yani. Gel bakalım. 36 çarpı 3 değil mi? Ne yaptı hocam? 108. Bak bu olabilir, kalsın. Şimdi buraya içeri attım. 16 çarpı 7 hocam 70. 42 de buradan 112 oldu. Bak bu biraz riskli çünkü yukarı açtı. 108 100'e daha yakın bir değer ya. Bu daha iyi olabilir. 112 yani 108'e göre daha riskli bir ifade. Geldim 25 çarpı 5. Bu zaten 150'ye ulaşmış. Şimdi ikisi arasında bir seçim yapacağım. Bak kök 100 kısa kalıyordu değil mi? 42 idi bak uzunluğu. 42. Dikkat et. 42 de fazla oluyor. Yani 41 gibi bir şey değil mi? Buna ulaşması için de farz et ki 10,25 gibi bir şey. Yani 10 sayısına daha yakın olacak. 10 sayısına daha yakın olan ifade ne? 108. Buna göre sen bir kriter noktası alaraktan bunu bulacaksın. Tamam. Yapıştır. Biraz zor bir soru. Yani biraz anlaması güç bir soru. Ama için rahat olsun hocam. Yapıştır geç. Geldik yine sanki üstteki soruya benzer bir soru gibi geldi bana. Hemen okumaya başlayalım. Kenar uzunluğu 4 santim olan eşkenar bir üçgenmiş. Ne diyor? Kırmızı renkli esnemeyen bir ip ile sarılmış hocam. Yazdım 4 santim. Yazdım 4 santim. Ne diyor? İpin bir ucu A köşesine konulup ip buradan yapılmış ve D noktasına kadar gelmiş hocam. Ne diyor? Bak AD CD'den küçükmüş. Yani burası 3 ise burası 1 gibi bir sayılmış, tamam mı? Ne diyor? İpin uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir diyor, tamam mı? Sıkıntı yok. Ben ipin uzunluğu, bak yine önceki sorularda yaptığım gibi bir aralık bulmaya çalışıyorum. Hocam hangisi olabilir sorularında aralık bul, tamam mı? Bu senin motton olsun. Gel bakalım. 8 santim burada vardı zaten. Şimdi farz et ki diyorum eşit olsun, tamam mı? En kötü durum bu mu? Hayır, bu durum olamaz ama en yakın durum bu. 2'den herhangi büyük bir sayı benim için okey değil mi? Yani benim en az değerim ne hocam? 8 olsun. Bak 8 pardon. Hemen sileyim burayı. 8 değil 10 değil mi? 4, 8, 10. En düşük değerim 10. 10 ve 11 arasında olabilir değil mi? Ya da 10 ve 12 arasında da olabilir. Olabilir mi? Hocam olamaz. 12 benim en üst değerim. Bak 12 olursa buraya gelir. Yani 12'den bir tık aşağı. 10 ile 12 arasında bir değer olacak. Şimdi bakıyorum benim şıklarıma. 25 çarpı 3 kök 75. Nasıl değerlendireceğim? Şunları köklüye çevirerek hocam. Kök 100, kök 144. Tamam mı? Gel bakalım. Kök 75 arasında mı? Değil hocam, sildim. Bak 49 çarpı 2'den kök 98 arasında mı hocam? Değil, sildim. 6 kök 3 36 çarpı 3'ten kök 108 buldum. Cevabım bu sanki ama D şıkkına da bir bakıyorum hocam. 81 çarpı 2 162'li falan bir şey. Bu da olmadı hocam. C şıkkını işaretledim ve zor sorularımızdan 6 tane soru çözdük. Bu şekilde sana veda etmek istemiyorum. Bu şekilde veda etmek istiyorum. 6 sorumuzu da başarılı bir şekilde çözdüğünü düşünüyorum hocam. Çözemediysen sorulara tekrar bir git bak, tamam mı? Sıkıntı yok. Zor sorulardı. Çözememen çok normal. Moralini sakın bozma. Hani bunu yapamadın diye hocam ben LGS'ye gireceğim kötü olacak. Hedeflerine ulaşmak için bu zor soruları da çözmen lazım ama. Bunu da unutma. Tamam. Güzel ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Her şey yerinde. Ben senden ricam tek şu. Instagram kanalımızda
ne yapıyoruz? Güzel içerikler paylaşıyoruz. Öğretici bilgiler paylaşıyoruz. Burayı takip edebilirsin. YouTube kanalımıza abone olursan da çok sevinirim. Herkese görüşürüz diyorum hocam. Sağlıklı günlerde sağlıklı hayatlar yaşayın. Hepinize bay bay.